Zanzibar, dünyanın cennet köşelerinden biri. Etkileyici plajları, kendine has bitki ve hayvan çeşitleri, misafirperver insanları ile her turistin listesinde mutlaka olan uzak bir köşe. Zanzibar, Şiraz'dan gelen İranlı göçmenler tarafından kurulmuş ve adı Farsça olarak zencilerin sahili anlamına gelmektedir. Tarih boyunca Portekiz, Umman Sultanlığı, Almanya ve İngiltere hakimiyetleri altında kalmıştır. Günümüzde Tanzanya'ya bağlı özerk bir bölgedir. 1890 yılında İngiltere ile Almanya arasında imzalanan Heligoland-Zanzibar Antlaşması ile Almanya anakaradaki Tanzanya'yı kontrol ederken Zanzibar adası İngiliz kontrolüne girmiş. İngiltere kendisiyle çalışmaya istekli Hamad bin Tuani'yi kukla yönetimi olarak ülkenin başına getirmiş. Tuani, İngiltere'nin sözünden çıkmadan ülkeyi barış içinde 3 yılı aşkın süre yönetmiş ve 25 Ağustos 1896'da herhangi bir hastalığı yokken sarayında ölmüş. Hiçbir zaman tam olarak kanıtlanmasa da kuzeni Halit bin Bargaş'ın zehirlediğine inanılmaktadır. Hikaye de bundan sonra başlıyor. Tuani'nin ölümünden birkaç saat sonra Halit bin Bargaş, İngilizlerin onayı olmaksızın sarayda yönetime el koymuş. Bölgedeki İngiliz diplomatlar bu gelişmelerden memnun değilmiş. Baş diplomat Basil Cave, bin Bargaş'ı görevi bırakması için uyarmış ama bin Bargaş bu uyarıyı dikkate almamış. Bin Bargaş, olası bir saldırıya karşı 3000 silahlı adamını, birkaç topçu bataryasını ve kraliyet ailesine ait silahlı yatı sarayın etrafına toplamış. Basil Cave, bin Bargaş'ın önemli bir silah gücü olmamasına rağmen İngiliz hükümetinin izni olmadan bir adım atmak istemiyormuş. İngiltere Dışişleri Bürosu'na bir telgraf göndermiş. Telgrafta sivil halka dokunmadan saraya ateş açmak için izin istiyordu. Gece 2 İngiliz savaş gemisi limana girmiş. Aynı anda Cave'in telgrafına cevap gelmiş. Telgrafta gerekli tedbirleri almak için yetkilisiniz ve hükümet tüm adımlarınızın arkasında olacaktır. Bununla birlikte başarabileceğinizden emin olmadığınız hiçbir adımı atmayın yazıyordu. İngilizler limandaki sivil tüm teknelerin ayrılmasını istemişler. 26 Ağustos sabahı son bir ultimatom verilmiş ve sabah saat 9'da sarayı terk etmesi istenmiş. Bin Bargaş'ın cevabı da şuydu: geri çekilmeye niyetimiz yok ve bize ateş edeceğinize inanmıyoruz. İngiliz diplomat Cave son bir kez saraya ateş etmek istemediklerini ama söylenenleri yapmazlarsa mecbur kalacaklarını söylemiş. Cevap alamayınca da saat 9'da İngiliz ateşi başlamış. İngiliz gemileri öncelikle tüm topçu bataryalarını yok etmiş ve silahlı kraliyet yatını batırmışlar. 3000 kişilik silahlı kuvvet dağılma sürecine girmiş. Tüm bu hasar savaşın ilk 2 dakikasında verilmiş. Durumun kötüye gittiğini anlayan bin Bargaş, sarayın arka kapısından kaçarak Alman konsolosluğuna sığınmış. İngiltere kuvvetleri de 38 dakika süren savaştan sonra Zanzibar'ın hakimiyetini geri almış. Zanzibar'daki bu savaş 1526 yılında Osmanlı ile Macaristan arasında 2 saat süren Mohaç Meydan Muharebesi'ni tahtından indirip dünyanın en kısa savaşı olarak tarihe geçmiş. Savaştan sonra İngilizler Almanlardan bin Bargaş'ı vermelerini talep etmiş. Fakat bin Bargaş deniz yolu ile kaçmış. 1916 yılında Darüsselam'da İngilizler tarafından ele geçirilerine kadar sürgün hayatı yaşamış. Yakalandıktan sonra İngilizler Kenya'nın Mombasa kentinde yaşamasına izin vermiş ve 1925 yılında burada ölmüştür.